Herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün üzüm kesiyoruz. Eylül'ün başı. Bugün pekmez yapacağız. Üzümler tabi bozulmaya başladı. Aslında tam şirinleşmedi ama biraz daha beklersek çürüyecek. Elimizde üzüm kalmayacak. Onun için kesmeye karar verdik. Şimdi üzümlerimizi kesiyoruz. Tabi bir taraftan kesiliyor. Bir taraftan ayıklanıyor. Tihleri, bozulmuşları ayıklanıyor. Tabi ondan sonra tepeleyip kaynatıp pekmez yapacağız. Tabi aşamalarını da sizlere inşallah göstermeye çalışacağız. Şimdi şöyle yakından da göstereyim. Evet, üzümlerimizin görüntüsü bu. İyi tuttu aslında bu sene üzümlerimiz. Şöyle asma üzerinde de göstereyim. Evet. Tabi biraz daha beklesek çürüyecek. Üzüm kalmayacak maalesef. Mecburen kesiyoruz. Ver onu bir şöyle yakından göstereyim. Kıymetli izleyenler, şu kahverengi olanları görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde yetmeye başladığı zaman bozuluyor maalesef. Biz de kesme kararı aldık. Hayırlısı bakalım. Bakınız, küflenmiş gibi. Simsiyah. Birkaç gün daha dursa tabii ki üzüm kalmayacak gibi. Aslında kükürt sıktım 5-6 kere. 3 kere de kurt ilacı sıktım. Durum bu. Herhalde ilaç ve kükürt sıkmasak hiç üzüm herhalde kalmayacaktı. At kovuya. Dur. Heh. Aslında al onu al işte ya onlar. Heh. Şimdi burada ayıklanıyor. Şöyle kötülerini ayırıyoruz. Bunlar çöp. Şunlar ayıklanmış hali. Şunlar da çürümüşlerden. Evet. Kötüleri, ulmuşları ayıklanıyor. Yani şu vaziyete geldikten sonra da ileride havuzumuz var. Bu işler için yapmış olduğumuz. Onlara koyup tepeleyeceğiz. Tabi havuzumuz ileride, panelin beri tarafında, birazdan göstereceğim. Şurada ocağımız var ve şu kazanda da alüminyum kazanımız var. Bunu da kaynatacağız. Şöyle. Evet. Bu şey aşaması bu. Kıymetli izleyenler, üzümlerimizi ayıkladık, çürümüşlerini ve buraya koyduk. Yıkadık. Şimdi tepeleyeceğiz. Şöyle bir çizmemiz var. Tabi bu işler için kullanıyoruz. Bu havuzumuz da bu iş için. Başka bir amaçla kullanmıyoruz. Üzüm
tepeliyoruz. Burada meyve suyu yapıyoruz. Şimdi üzümlerimizi tepeleyeceğiz. Suyu şurada leğenimiz var. Ben tepeliyorum. Akmaya başladı. Tabi doldukça da ileride kazanımız ve ocağımız var. Ona koyacağız. Onda da kaynatacağız inşallah. Evet, şimdi tepelemeye başlıyoruz. Tabi ondan önce şöyle toprağımız var. Pekmezimizin durulması için böyle toprağa ihtiyaç var. Bu toprağı şimdi tepelerken üzümümüzün üstüne atacağız. Şimdi tepelemeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Toprağımızı attık. Şöyle toprağımız var. Tabi bu toprak olmazsa şerbetimiz durulmuyor. Bu özel bir toprak. Yani hafiften killi, beyaz bir toprak. Bunu biliyor bu yöre halkı. Ona göre getiriyoruz. Yani bu şerbeti durultacak toprağı biliyoruz. Gidip oradan getiriyoruz kıymetli izleyenler. Erkene almak zorunda kaldık. Çok hastalık çok bu sene maalesef. Şerbetimiz o şeyden akıyor. Şuradan, oluktan. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Ondan sonra da karşıdaki, evet şöyle akıyor gördüğünüz gibi şimdi. Karşıdaki kazana koyacağız. Evet. O soba bu işler için yine tasarlanmış. Evet. Kıymetli izleyenler, şöyle bayağı bir tepeledik. Tabii karanlık oldu. Tepelemeye devam edeceğiz. Evet. En sonunda soğan filesine koyup sıkacağız. Tabii mengene ya da makinamız yok olmadığı için böyle şu fileye koyup sıkıyoruz. Yoksa içinde şey kalıyor. Yani şerbeti kalıyor içinde. Suyu üzümün. Evet, böyle bir yarım saat kadar daha tepeleyeceğiz. Kıymetli izleyenler, dün tepeledik pekmezimizi. Evet, bu şöyle yüzünde böyle şey oluşuyor. Biz buna kef diyoruz. Bunu almamız gerekiyor. Şimdi kaynadı bu. Bunu kıymetli izleyenler leğenlere koyup toprak atmıştık. Şu anda çamur gibi gözüküyor. Durulması lazım. Yani toprak ve dibine bir çökelti oluşuyor. Tabii o yüzünü alacağız biz. Yüzünü alacağız. Durulmuş şerbeti. Dibini de süzdüreceğiz. Damlama şerbeti olacak. Evet. Şimdi evet, kefini aldık. Şimdi bunu kovalara ve leğenlerimiz var. Onları alacağım. Şöyle kaplarımıza alacağız bunu durulması için.
Evet, şöyle kaynadı mı kaplara almak lazım durulması için. Ya da bununla uğraşmayalım. Şu kabımızı da alabiliriz. Şunda hem çok alır bu, çabucak boşaltmış oluruz. Evet. Dibini yıkamamız gerekiyor. Böyle topraklar var. Toprak atmıştık biliyorsunuz üzüme. Bunu yıkayıp tekrar koyacağız. Kazanımızı yıkadık güzelce. Şöyle. Şimdi bu şerbeti duruldu şerbetimiz. Kazana koyacağız yavaştan. Evet, şöyle berraklaştığını görüyorsunuz. Demin çamur gibiydi yüzü kıymetli izleyenler. Şimdi bunu tekrardan kazanımıza koyup kaynatacağız. Şöyle kovaları aldım. Bakınız durulacak. Şu çöktü, tamamen duruldu. Evet, şu da durulmak üzere berraklaşıyor. Şu berraklaştı gibi hemen hemen. Şu da yine öyle. Biraz hareket var. Evet. Şerbet hareket ettiği için durulma yavaş. Kazandakini göstereyim size. Bakınız çok berrak. Cam gibi. Toprağa atmazsak ve bu işlemi yapmazsak pekmez olmaz. Bu işlemleri yapmak gerekiyor. Kıymetli izleyenler, şunu da bir bulandırmadan şöyle bir dökelim. Evet, şu berraklığı görüyorsunuz. Evet, bulandı. Tabanı biraz bekletiyoruz. Bu biraz daha beklesin. Evet, şu yine berrak kıymetli izleyenler. Bakınız alttan bulandı. Bekleyeceğiz biraz. Evet, bu da tamam. Büyük oranda hallettik. Şimdi bunu şu kıymetli izleyenler çelik bakracımıza koyalım. Bunu da ona koyalım. Şimdi kıymetli izleyenler, şu bakracımızdaki dibe çökerse yüzünü alacağım, yoksa bunu bir çuvala koyup süzdüreceğim, damlama
şerbeti dediğimiz şerbet ortaya çıkacak. Onu da göstereceğim. Şimdi ben pekmezimizin olması için biraz kaynatacağım. Evet, şimdilik ağzını kapatıyoruz. Sobamızı yakalım. Pekmez için en önemli işlemlerden bir tanesiydi bu durutma ve tekrar kazana koyma işlemi. Onu hallettik. Şimdi kaynatacağız tabi biraz. Bir saat kadar kıymetli izleyenler kaynatacağım. Çünkü bayağı bir şey var. Şerbet var. Buharlaşma sağlayacağız ve şerbet azalacak. Suyu gidecek. Kıymetli izleyenler, 100 kilo kadar üzümden bu kadar posa çıktı. Tabi makinamız ve mengenemiz olmadığı için soğan filesinde tepeledik, yani sıktırdık. Bunları tabi tavukları yiyebilir, bir kısmını bahçeye atacağım. İnekler de yer ama ineğimiz yok. Kıymetli izleyenler, tepsilerimin dibindeki bulanık şeyler, şerbet, şimdi bunun içinde çuvalla bunu süzdüreceğim. Kazana koymadık bulanmasın diye. Damlama şerbeti dediğimiz çok lezzetli bir şerbet olacak. Evet, şimdi şuna bir koyalım. Tabi bu çuvalı yıkadık biz ama evet, bunu tekrar koyabiliriz. Damlama şerbetimiz hazır. Şimdi bunu şu şişeye koyacağız. Tabi hafiften bulanmış olabilir ama bulandırmadan süzmeye çalışacağız. Evet, çok güzel, lezzetli bir şey bu. Alır herhalde, değil mi? Yeter. Dur. Tamam, o kadar yetsin ya. Şişeye koyduk. Artık bunu yavaş yavaş içeceğiz. Kıymetli izleyenler, pekmezimiz olmak üzere. Şu kıvama bakın. Evet. Yani olmaya yakın şu anda. Güneşe koyacaktım. Tabii ki çok rüzgar var burada. Toz toprak olacak. Tepsilere koyup biraz da güneşte biz bekletiyorduk esas. Onu yapmayacağım. Kaynatacağım. Kıvama geldiği zaman da bidonlara koyup muhafaza edeceğiz. Evet. Şöyle bir tadına da bakalım. Erken kestik, ekşi olur diyorduk ama gerçekten süper oldu. Şimdi bidonlara koyacağız. Bunu şöyle göstereyim size. Kıvamını da şimdi doldururken görürsünüz. Güneşletip gün pekmezi çıkaracaktık ama vazgeçtik. Hava bulutlu, yağmur yağabilir. Bir de çok rüzgar esiyor burada. Pekmezin içini tepsilerde doldurabilir diye vazgeçtik gün pekmezinden. Hele bismillahirrahmanirrahim. Evet, pekmezimizin şöyle kıvamı da güzel. Bismillahirrahmanirrahim tekrardan. Şu içine mi tutsak acaba bidonu? Ha bak, oraya döküm. Şöyle içine tut. Ha, üstünü şey yapma. Kulpundan tut istersen şöyle. Heh, daha rahat olur. Ha. Öyle olmaz.
içine girmez. He? Yo yo olur. İçine he. İyi. Allah bereket versin. Pekmezlerimiz şu şekilde bidonlara koyduk. Tabii ekşimesin diye normalde gün pekmezi çıkaracaktım. Daha önce de ifade ettim. Yağmurlu hava, şu anda kapalı hava, rüzgar da var. Artı gök gürlüyor. Yani tepsilere koyacağız, bunu sereceğiz. 3-4 gün bekleyeceğiz. Arı geliyor, sinek geliyor. Çok zor. Yani rüzgardan yine yaprak falan, gazel pekmeze yapışabiliyor. Onun için dedik gün pekmezi değil de kaynatalım. Tabii 2-3 saat kaynattım. Zaten aşamaları biliyorsunuz. Yaklaşık bir 10 kilo kadar pekmez elde ettik. 80-100 kilo arası da üzümümüz vardı. Tartmadık. Bu birinci parti pekmezimiz. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.